Yine Sümerler. Ama bu Sümerlerin tanrılarını konuşacağız. Anunnakiler. Anunnakiler aslında birçok insan tarafından çokça sorulan bir soru. Bana da sürekli diyorlardı. Sümerler nasıldır? Anunnakiler hakkında bilgi verebilir misin? Aldebaran'la bağlantısı var mı yok mu? Ben derdim ki hani evet onlar hakkında çok fazla bilgim yok ama yine de elimden geldiğince açıklamaya çalışayım dedim ve bu YouTube videosunu onlara cevaben devreye sokmuş oldum. Çok güzel. İşte Anunnakiler Sümerler tarafından tanrı olarak kabul ediliyor ama Anu zaten tanrı. Nanuki de işte tanrı evladı, yavrusu gibi bir şey. Bundan ne anlamalıyız? İşte gök tanrı ile yer tanrının birleşiminden doğan çocuk olarak anlamalıyız aslında. Anunnaki'de birden fazla tanrı var ve buna üst sınıf tanrılar. Sümerler'de tanrılar da sınıflandırılıyor. Bir de Anunnakilere hizmet için yaratılan İgiler var. Bunlar da Babil tabletlerinde görebilirsin. Babil yazıtlarında. Yani aslında Anunnakiler sadece Sümerleri değil, Babilleri de etkilemiştir. Daha doğrusu Orta Doğu'daki birçok hikayeyi etkilemiş. Hatta Yunanistan'ı etkilemiştir, Antik Yunan'ı etkilemiştir. Hatta Mısırları etkilemiştir. Bu son derece etkileşimli bir tanrılar diyebiliriz Anunnakiler için. Nereden gelmişler? Şimdi bir varsayıma göre Nibiru biliyorsun bilim insanı NASA X planet, Babillerde Marduk diye geçiyor, işte Sümerler'de Nibiru diye geçiliyor. Gezegen olduğunu düşünüyorlar çünkü onun kendisinin elipsi bir yapısı var, yörüngesi var ve 3600 küsur yılda bir dönüyor ve dünyaya yakın bir koordinattan geçiyor. Samanya galaksisi güneş sistemi içerisinde bulunuyor ve Samanya galaksisindeki dolaşmasına devam ediyor. Bir araya girebilir miyim? Çok geçenlerde okuyordum bir yerde. Bu Maya takvimi 2012 gösteriyordu ve o da Nibiru gezegeninin 3600 yıllık döngüsünü tamamladığı zamana denk geliyordu diye hatırlıyorum. Doğru mu bu? Daha sonra hesaplamalar falan yapıldı. İşte yanlış hesapladık, başka bir şey oldu diye. Evet, 2012 mevzuatında Nibiru'nun gelişi söz konusu ama insanların beklediği anlamda değil. Yani gezegen olarak bekledikleri Nibiru veya Marduk değil. Marduk ve daha doğrusu Marduk veya Nibiru ikisi de aynı şey bu arada. Kanatlı gezegen olarak tabir ederler. Betimlemeleri hep bu yöndedir. Ama NASA diyor ki bu gezegen değil, planet X dediğiniz şey, Nibiru değil, Marduk değil, aynı döngüye sahip. Sümerler'de ve Mayalar'da döngüsünü tarif ettikleri, hızını tarif ettikleri, büyüklüğünü tarif ettiği gezegeni nasıl buluyor, keşfediyor. Ama bu diyor gezegen değildir, başka bir şeydir. Yani bir cisim, gök cismi veya işte uzay gemisi dahi dillerine geliyor ama söyleyemiyorlar bunu. Söylemiyorlar çünkü öyle de değil. Gezegenden dünyaya gelmeleri gibi bir söz konusu yok. Yani bu bir ilk olabilir diyelim. Onun 4 tane uydusu var. Dünyanın 4 katı büyüklüğünde olduğu varsayılır. Bazı yerlerde Jüpiter büyüklüğünde olduğu söylenebilir. Yani aşağı yukarı aynı büyüklükte ama Nibiru veya Marduk'un kendi içerisinde bir sistemi var, ekosistemi var. Gezegen olarak anılmasının bir nedeni bu. Bir de gemi olarak anılmasının başka bir nedeni var. Marduk'la alakalı iletişime geçen canlılar var, varlıklar var. Marduk dediğim gemi olarak kabul edilen. Oradaki mürettebatla iletişime geçen insanlar var, medyumik insanlar var. Onların söylediklerine göre Marduk'ta dünyaya benzeyen şekilde bir ekosistem oluşturmuş ama orası geminin içerisinde. Yani o kadar büyük bir gemi. Ben mi bahsediyorum? Tabii ve 4 tane de uydusu var aynı zamanda. Anunnakiler de orada yer alan bilinçler aslında, görev yapan bilinçler. Makro kıstasta görev yapan bilinçler. Aynı zamanda dünyada büyük tufan sırasında Marduk geliyor, onları topluyor. Sonra tekrar geri bırakıyor. Sonra onları yerin altına da koyuyorlar. Yeraltı tanrıları olarak da biliniyor. Yer altında 600 tane Anunnaki, gökte de 300 tane Anunnaki'nin olduğu söylenir yine yazıtlarda. Buradaki Sümerlerin kastettiği ve benim anladığım ise Agartha medeniyetine vurgu yapıyor. O zaman Agartha demiyorlar da işte yeraltı tanrıları
ve Anunnakiler. Ama şimdi o zaman Agartha'yı anlatmanız lazım. Agartha'yı başka bir programda anlatırız. Böyle bir yapısı var. Aynı zamanda Marduk gemisinin mürettebatların yaşadığı ana bölümü var. Türler üzerinde, dünyadaki türler üzerinde yapılan çalışmaların sürdürüldüğü laboratuvar karakterli bir ortamları var. Dünyadaki bazı tanrı diye atfedilen Sümerler tarafından ama yoldan çıkmış diyelim veya yolunu sapmış veya yanlış yapmış kötücül makro tanrıların cezalandırıldığı, kısa vadede cezalandırıldığı bir uydu sistemi var. 4 tane uydusundan bahsetmiştim, evet, farklı çaplarda. Hı-hı. Böyle bir ekosistemi var veya işte böyle bir hapishanesi var diyelim. Onların ismi ne, o uyduların? Hiç bilmiyorum. Hmm. Hiç bilmiyorum. Böyle bir isim verdiler mi de bilmiyorum. Sadece Marduk Nimbur diye biliyorum. Bir sürü de bir yerde okumuştum ama onu bence şu an bu programda paylaşmamız Şu anda yeryüzünde var mı? Anunnakiler. Anunnakiler. Eğer Agartha medeniyeti ise birim kale alıyor. Evet tabii ki Agartha medeniyeti hala işte Himalayaların altlarında dünyanın farklı koordinatlarına yayılmış topluluk olarak yaşamını sürdürüyorlar. İlginç. Peki Sümerlere etkisi nedir? Şimdi bu Atlantis göçünden sürekli bahsede geliyorum ya. Atlantis göçünden sonra bir süre Atlantisliler dışarıda kaldılar. Dışarıda kaldılar. Neden dışarıda kaldılar? Çünkü bir şey inşa ediyorlar. Neyi inşa ediyorlar? Agartha ülkelerini inşa ediyorlar. 7 tane ülkeden oluşuyor. O ülkeyi inşa edene kadar aynı zamanda dışarıda kalan ve kendilerine bağlı olan nispeten de tekamülleri veya işte evrimleri düşük olan evrim türlerinin eğitilmesiyle de uğraştılar. İşte Mısır'a çıkanlar var demiştik. Peru'ya gidenler var, Tibet'e gidenler var. Bunların hepsi türler üzerinde özel bir eğitim programını başlatıyorlar. Direkt bilgi aktarmıyorlar tabii ki Atlantis ya da Atlantis'te aldıkları bilgiyi direkt paylaşmıyorlar. Ben buna sulandırılmış ifadesini kullanıyorum. Sulandırılmış bilgileri veya sembolik dillerle aktarmayı tercih ediyorlar. Neden? Yani çünkü aynı tehlikeler yeniden gelişmesin diye. Evet. Çünkü alınan bir karar var. Orada diyorlar ki düşüş olursa ve istenen verim alınmazsa artık herkes derken Atlantis'teki yüce varlıkları kastediyorum. Kendilerini geri çekecekler bir zamana kadar, belli bir zamana kadar. Onlara o zaman veriliyor. Ve bu bilgiler, yani sahip oldukları bilgiler edebiyete kadar saklanacak. Edebiyetten kastım yine onlara verilen bir süreye kadar saklanacak. Ve sadece aktarılması gerekenler dünya insanının ihtiyaçları kadar veya onun işlerini kolaylaştıracak kadar ve sadece buna ihtiyaç duyanlar için aktarılıyor. Herkese de aktarılmıyor. Özel kesime aktarılıyor. Mesela Mısır çıkmış ve orada eğitim programı oluşturmuşsun ama kısıtlı. Ve onu dünyadaki tüm insanlara vermiyorsun. Peru'ya çıkmışsın, yine ruhban grubu oluşturuyorsun. Ruhban grubunun dışındaki diğer ahali, yerel halka vermiyorsun. Tibet'te de aynı şey söz konusu. Tibet'te sadece rahipler biliyor. Başka bir topluluk bilmiyor ki. Yerel halkın haberi yok. Sadece o rahiplerin ne kadar aktardıysa, birinci ağızdan değil, ikinci, üçüncü, dördüncü ağızdan aktarılıyor bu bilgiler. Ve tabii ki değişime uğruyor. Ne zamana kadar? Onlar için tayin edilmiş bir süre var. O süre bitene kadar. O sürenin bitmesi gerekti mi? Evet gerekiyor tabii ki. Bitmiş de olması gerekiyor ama dünya insanının aslında dünyanın değil, dünya insanının buna hazır olması lazım ki o bilgiler aktarılabilsin, yüzeye çıksın. Çünkü sürekli en baştan beri istenilen bu. Bu bilgiler neden saklanıyor? Çünkü derler ya hani kontrolsüz güç değildir. Artık insanın o laneti olur. Ona güçten çok zarar verir, ceza verir. İşte insanın önceden hazır olmadan verdiği her bilgi ki bence hala insanlığın vermesi gereken sınavlar var, dersler var, öğrenmesi gereken çok şey var. O gücü kontrol edemez insanlar. Bizim şu an algıladığımızdan çok daha farklı şekilde yaşayan, düşünen demiyorum, algılayan veya yaşamı sürdüren canlılar var. Şu an kullandığımız ne kadar teknoloji varsa kullandığımız teknolojinin
onların kullandığı teknolojinin yanında belki de %1, belki daha küçük bir değeri taşıdığını söyleyebiliriz. Zaten fiziksel değişimleri, fiziksel görünüşleri bizden çok farklı. Yıpranma payları daha düşük. Yani gerçekten de mesela 12 DNA sarmalına sahip değişler gerçekten de gelişmiş bir ırkın ve o dönemin ilkel insanın tanrı olarak kabul ettiği ve yüksek medeniyete sahip bir bilinçlerden bahsediyoruz. Anunnakiler de böyle. Tabii ki. İgikler kısmına gelin. İgikler çok tatlı bir ses seçimi var. Anunnakilere hizmet etmek için yaratılmış olması konusuna gelince, bunu da hemen değinmek istiyorum. Büyük ihtimalle bununla da alakalı sorular gelebilir. Anunnaki, çekirdek dünyaya gelen asıl makro farkındalığa sahip, açık bilinçli farkındalığa sahip potansiyeller. İgiler, onların, Anunnakilerin devreye soktuğu potansiyeller. 12 sarmal DNA faktörünün sonradan kazandırılmış yeryüzündeki evrim türleri. Ama tanrısal vehçe, dünya insanı anladığı bir tanrısal vehçe kazandırılmış. Şöyle düşün, ben bunu anlatırken hep çok gülüyorum. Bir ortam var, laboratuvar gibi bir ortam var. Dünyadaki bazı türleri alıyorsun. İnsan türlerini alıyorsun, hayvan türlerini alıyorsun. Onları bir üst seviyeye getireceksin. Tadilat yapacaksın. Seni buradan 2 sarmallı olarak koyuyor. Diğer taraftan 12 sarmallı çıkartıyor. İç dış bakım, onarım ne varsa hepsini yapıyor. Ve sen sonradan yaratılmış, sonradan devreye sokulmuş ikinci tür tanrısın ki Sümerler'de Anunnakilerin, daha doğrusu İgiklerin 6. kuşak tanrı olduğunu, yaratılmış kuşak olduğunu söylerler. İlginçmiş. Yani tanrılar doğum yapıyor, tanrılar ürüyor, çoğalıyor. Nedeni var, hepsi o dönemlerden dünya kızlarıyla tanrı çocuklarının evlenmesi gibi bir söyleşi var metinlerde. Onun gerçekleşmesinden dolayı türler ortaya çıkıyor. İnsan türü yani. Güzel konuydu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Soracağım. Buyurun. Oannes'le Sümerlerin Oannes pardon. Oannes'le Anunnakilerin bir bağlantısı var mı? Şimdi nasıl bir bağlantısı var? Şöyle ki, Oannes Anunnakilerden sonra onlara geldi. Sümerler bunu anlatırken kendinden önceki kuşaklardaki, yani son dönemdeki mitlerdekini demiyorum. Kendisinden önceki atalarının yaşantıları anlatıyor. Oannes onlara tarımı öğreten, onlarla birlikte yaşayan, görevlendirilmiş yine tanrı konseptinde bir varlık. Onun denizden çıktığı söylenir biliyorsunuz. Bir balığın ağzından çıktığı söylenir. Onlar da mesela Atlantas diye bilinen başka bir ülkenin sakinleri ama Agartha'ya bağlantılı. Görünüşleri balık gibi denmesi nedeni kıyafetlerinin pullardan oluşması. Aslında balık puluna benzer. Neden böyle bir tekniği kullanıyorlar? Onu tabii ki başka bir konuda anlatırım. Oannes Sümerleri tarımı öğretmiş. Ve oradaki insanlarla bir Sümerli kadınla evlenmiş, çocuk yapmış, orada yaşamış ve sonra ölüp ölmediği geçmiyor metinlerde, kendi boyutuna geri gitmiş olarak biliniyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık.